Merhabalar, ben Doktor Hamit Aydan. Saç ekimi operasyonunuzu yaptırdınız. Acaba saç ekiminden sonra saçların dökülmesi doğru bildiğimiz bir şey mi, değil mi? Saçlar dökülür mü, dökülmez mi? Bu videoda onun yanıtını veriyorum arkadaşlar. Saç ekiminden sonra ilk 15 gün içerisinde saçlar genelde ekildiği gibi dururlar ama 15 gün ile 21 gün içerisinde ağırlıklı olarak saçların %70'e yakını dökülür. Bu ekilen saçların aslında kırılmasıdır, dökülme değildir. Yani ekilen kök içeride kalır fakat kökün dışarıyla iletişim kurmuş olduğu kısım cildi terk ettiği yerden itibaren kırılır, çatlar, dökülmesi çok daha kolaylaşır. Kök içeride kaldığından ötürü hiçbir problem teşkil etmez. Bu kök olduğu gibi sağlıklı bir şekilde çıkar. İster kırılsın, ister kırılmasın. Bunun hiçbir öneminin kalmadığını da ayrıca vurgulamam gerekiyor. Saç ekimi sonrasında şok dökülme olur mu olmaz mı? Bu şok dökülmeyi bizim kendimizin manuel olarak, doktor olarak, hemşire olarak yapmamız doğru mu değil mi? Bunun yanıtını vereceğim. Evet, şok dökülme dediğimiz durum aslında bir önceki videoda da anlattığım gibi saçların %70'inin saç ekiminden sonraki 15 ile 21. günler arasında ağırlıklı olarak tabii ki dökülmesi durumudur. Ancak herkeste bunun olması şart değil. Bazı insanlar saçını çok fazla esirger, çok nazik davranırlar ve ekilen saçlar olduğu gibi kalır. 3. aydan itibaren de uzayabilirler. Bazılarının da %70'inin de bu şok dökülme dediğimiz durum ile saçların %70'i bazen %100'ü ekilen saçların %100'ü dökülür. Tekraren söylüyorum, şok dökülme olsun. Bizim harici müdahalemiz de bu saçların dökülmesi olsun. Yani saçın dökülüyor olup olmaması ister müdahaleyle ister müdahalesiz saçın çıkması üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermez. Saç ekimi sonrasında hastalar biraz sabırsızdır. Hızlı bir şekilde saçlarının çıkmasını isterler ve saçlarının 3 ay içerisinde kavuşmak arzusundadırlar. Böyle bir şey mümkün mü? Değil tabii ki. Saçın büyümeye başlaması yani çıktığı yerden itibaren saç teli olarak algılanması ancak ve ancak 3. aydan itibaren mümkün olur. Yani ilk 3 ayı saçı kendi yerine yerleşme, oturma, mevcut olan yeri benimseme zamanı olarak kabul etmeniz icap ediyor. Yerine oturdu, yerini benimsedi, orayı sevdi ve orada kendisine bir beslenme alanı, ter bezleri, ter kanalları oluşturma aşamasının tamamlandığını, sinir vakasının oturduğunu varsayıyoruz. Oluştuktan sonra ki bu 3 aylık bir zaman dilimidir, saç artık yüzeye çıkmaya, serpilmeye, uzamaya başlar. Dolayısıyla ilk 3 ayı unutuyoruz ama 3. aydan itibaren saçlar çıkmaya başlar. Saç ekimini yaptık. Örneğin 4000 tane greft naklettik. Bu 4000 tane greft ömür boyu saçımızda kalıyor mu kalmıyor mu? Hastaların çok fazla sorduğu sorulardan birisi. Teorik olarak saçla dökülmez. Ancak bakın arkadaşlar şunu bilmemiz icap ediyor. Biz saçı bu tanımı çok sevdiğim için tekraren söylüyorum. Donör bölgeden aldığımız zaman onu anlaşılması kolay diye söylüyorum. Kaderiyle beraber naklederiz. Ön kısma, şu kısma kaderiyle beraber naklederiz. Dolayısıyla saçın burada dökülmesi ve o saçlı deride kalma süresi ne kadar zamansa nakledilen yerde de o kadar zaman yaşayabilir. Yani saçı nakletmek onun ömrü üzerinde. Bu saç artık nakledildi, bu saç artık asla ve asla dökülmez denemez. Öyle bir etkisi falan yok. Kaderiyle beraber naklettiğimizden ötürü donör bölgede kalma süresi o saç için neyse, koşullara göre o saç süresi neyse nakledilen yerde de odur. Teorik olarak bu bölgedeki saçlar çok uzun süre dayandığından ötürü, insana saçla ilişkisi olduğu sürece dayandığından ötürü yine söylüyorum teorik olarak nakledilen saçlar dökülmez denir. Ama ekilen saçlarında, nakledilen saçlarında bir miktar seyrekleşeceğini asla unutmayın. Şimdi saçların teorik olarak dökülmeyeceğini söyledik de saçların teorik olarak dökülme riski varsa bunu azaltmak için ne yapılması gerekiyor? Bakın bu çok önemli. Eğer gerçekten saçın nakledildikten sonra dökülme riski fazla bir saç ise bu saçı iğneli işlemler, triko IV, TCX gibi saçı sürülen magistraller gibi yani saçlı deriyi onarmak ve onu daha dayanıklı hale getirmekle ilgili prosedürler ile bu riski azaltmak mümkün. O yüzden saçınız agresif dökülme tarzında bir saç dökülmesi öyküsüne sahipse ki bunu babanızdan, dayınızdan, amcanızdan, akrabalarınızdan çok iyi bilirsiniz. O zaman saç ekiminden sonra nakledilen saçları sağlıklı ve uzun ömürlü olması için bu iğneli işlemler ve bu magistrallere veya supplementasyon tedavilerine ihtiyacınız olabilir. Ne yapmanız lazım? Doktorunuzla tam da bu konuyu konuşmanız lazım.
Doğal saçlar dökülmeye neden devam eder? Yani ekilen değil, zaten mevcutta orada olan saçlar saç ekiminden sonra niçin dökülür? Arkadaşlar, bu sorunun çok basit bir yanıtı var. Saç ekimi eksiği yerine koyma prosedürüdür ve cerrahi bir işlemdir. Yani orada eksik olan yere, fazla olan yerden bir kök alıp naklediyoruz. Bu nakil işlemi orada mevcutta bulunan saçların ömrünü uzatmaz. Yani saç ekimi mevcut saçların ömrünü uzatan, dökülmeyi engelleyen bir işlem değildir. Eksiği yerine koyma işlemidir. Orada mevcutta bulunan kendi doğal saçlarımızın ömrünü uzatmak ve dökülmesini engellemek ayrı bir tedavi protokolü gerektirir. İşte plazma tedavileri, işte Trico IV gibi, TCX gibi, Hair IV gibi işlemler, saça uygulanan egzozomlar, kök hücre uygulamaları, saçın dökülmesini engellemek için saça sürülen ilaçlar, bazı eksik vitaminleri, mineralleri yerine koymak için yapılan supplementasyon tedavileri hep bu doğal saçların dökülmesini engellemek içindir. Dolayısıyla siz bir saç ekimi yaptırdınız, benim eski saçlarım da artık dökülmez demeyin. Onun için ayrı bir prosedür, ayrı bir tedavi gerekiyor. Şok dökülme süresi ne kadar sürerse makuldür ve doğal sınırlar içerisinde, kabul edilebilir sınırlar içerisinde kabul edilir. Arkadaşlar, şok dökülmenin süresi, yani Ekim'den hemen sonraki birinci haftada da başlar ama daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Çoğunlukla 15. günden itibaren, ikinci haftanın sonundan itibaren başlar ve 21. güne kadar devam eder. Yani saçların %70'ini siz bu bir haftalık kısa zaman dilimi içerisinde dökersiniz büyük bir olasılıkla. Ancak şok dökülme 14. günden başlayıp 90. güne kadar, yani 3 aylık süre doluncaya kadar da devam eder. 3. aydan itibaren artık şok dökülme ile ilgili süre dolmuştur. Dökülen saç muhakkak dökülmüştür. Dökülmeyen saç artık yerini sevmiş, benimsemiş, daha güçlü ve sağlıklı saça dönüşmüştür. İşte 90. günden itibaren şok dökülme süreci bitti. Artık saçların yüzeye çıkma ve gözle görülür hale gelme süreci başlamış demektir. Arkadaşlar, saç ekimi yaptırmak isteyen hastalar eğer bir şekilde benimle veya bizim ekibimiz ile veya benzer tarzda saç ekimi prosedürü uygulayan hekimlerle temas kurdularsa saç ekiminden sonra işlerinin bitmeyeceğini bilirler. Saç ekiminin size, saç ekimi yaptırıyorsunuz artık ömür boyu saçınızla ilgili bir probleminiz olmayacak şeklinde pazarlanmasını reddediyorum. Sizin de kabul etmemenizi öneririm. Böyle bir dünya yok, böyle bir hayal yok. Saç ekimi düzenli olarak takip edilmesi gereken tıbbi bir hastalıktır, bir sıkıntıdır, bir problemdir ve bütün tıbbi problemlerde olduğu gibi takip edilmesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla saç ekimi yaptıktan sonra gerek kendi ekilen saçlarımız, gerekse doğal olarak mevcutta bulunan saçlarımızı korumakla ilgili plazma tedavileri, PRP'ler, yani mezoterapi uygulamaları, çok daha etkili olan Trico IV gibi, çok daha etkili olan ve uzun etkileri uzun süren TCX gibi, egzozom tedavileri gibi, BT terapi gibi tedaviler ile saçtaki mevcut foliküler ünitenin korunmaya devam etmesi icap ediyor. Bununla ilgili detaylı bilginizi ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini mutlaka tarihiyle doktorunuzdan talep edin. Saç ekimi yaptırdınız. Acaba saçımın dökülmesi herkeste olduğu gibi mi cereyan edecek? O süreç aynı şekilde mi devam edecek? Hayır diyorum. Neden? Çünkü herkesin saçlı derisinin bir foliküler üniteyi kabul etme şekli, derecesi ve süresi birbirinden farklıdır. Foliküler üniteyi naklettiğinizde bazı hastaların o foliküler üniteyi kendinize ait olmasına rağmen, bir autograft olmasına rağmen kabul etme süresi günlerle sınırlı iken bazılarının onu sevmesi, kabul etmesi, hatta o saçlı derinin yüzeye doğru çıkması için 6 ayın 8 ayın geçmesi icap eder. Yani o 3. aydan itibaren saçlar çıkmaya başlar diyorum ya, o saçların çıkmaya başlama süreci bile kişiden kişiye değişir. Çünkü herkesin saçlı derisine beslenme şekli, miktarı, damar yapısı, sinir yapısı, kas yapısı, bağ dokusu birbirine kesinlikle farklıdır. Kan değerlerinin barındırmış olduğu çinko, selenyum, örneğin demir seviyesinden tutun magnezyuma, B12, D vitaminine kadar birçok vitamin ve mineral seviyeleri, hormon seviyeleri sizin bu saçınızla ilgili süreci ve süreyi belirlemekte çok ciddi etkileri vardır. O yüzden hiç kimsenin saç ekimi sonrasındaki süreci diğer başka birisinkine benzemez. Saç ekimi sonrası için yapılması gereken bakımlar ve bu konudaki öneriler çok geniş bir cevabı hak ediyor. Çünkü dediğim gibi herkesin saç yapımı sonrasında izleyeceği yol, rota
birbirine farklı olacaktır. O yüzden kişiye özgü olmak kaydıyla genel prensipleri söyleyeceğim ama kişiye özel kısımları ayrı tutuyorum. 1. 90. günden itibaren mutlaka bir triko IV dediğimiz işlemi yapılması lazım. Eğer bu arada triko IV işlemi veya o iğneli işlemler için genel ifade olarak söylüyorum. Bu işlemlerin yapılması ile yapılmaması arasında hastanın saç ekiminden görmüş olduğu yarar açısından %18'lik bir fark vardır. Ben bunu çok büyük bir rakam olarak söylüyorum. Yani %18'lik ilave bir yarar görüyor olmak bence bu iğneli işlemler, saça yapılacak olan o standart bakım işlemleri için çok çok önemli. 90. gün, 97. gün, 104. gün, 111. gün. Bunlarda 4 tane iğneli işlemin mutlak surette yapılması lazım. Hasta yine doktoru eğer uygun görüyor ise, hastanın da yapısı buna müsait ise mutlaka bir magistral ile, yani bir karışım ilaç ile, yani kişiye özgü hazırlanmış olan bir ilaç ile saçlı derinin her akşam bakımının yapılması lazım. Ve mutlaka kan testlerine göre, çıkan sonuca göre doktor ihtiyaç duyarsa başka bir reçete yazıp eksik olan vitamin, mineralleri yerine koymalı. İhtiyaç duyarsa hormonların replasmanı için ilgili uzmanlıklara hastayı sevk etmesi gerekebilir. Tekraren söylüyorum, bütün bunlar sadece şablon olarak standartta uyguladığımız şeyler ama kişiye özgü ilave tedaviler gerekebilir.